Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Endeksteki baskı sürüyor mu? Borsa İstanbul 100 endeksi geçtiğimiz hafta karışık bir seyrin olduğu görülürken zaman zaman gelen sert satışlar yatırımcılara alım fırsatları sunarken küresel piyasalarda da görülen satışların yükselişi baskıladığını gördük. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul 100 endeksi %2,4 azalış gösterirken haftanın son işlem gününde %0,96'lık düşüşle birlikte 1438 puandan kapatırken işlem hacmi ise 10,9 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Bu hafta genelinde gözler Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa bölgesinde açıklanacak olan enflasyon verisine odaklanmış durumda. Yaşanılacak gelişmelerle birlikte piyasalardaki fiyatlamalarda önem kazanacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmelerinden olan Avrupa Merkez Bankası piyasada beklentilerine paralel bir şekilde faizleri sabit bırakırken pandemi alım acil programında 1,85 trilyon euro seviyesinde tutulmasına karar verirken program dahilindeki alımların ılımlı bir patikada gerçekleşeceği vurgulandı. Varlık alımlarında yapılan değişiklikte finansal şartlar ve enflasyon görünümü üzerindeki görülen olumlu ekonomik şartların oluşması belirleyici olduğunu söyleyebilirim. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yapılan değişikliğin tapering olarak algılanmaması gerektiğini, pandemi acil durum varlık alım programının yeniden uyarlandığını belirtirken, toplantı sonrasında yapılan basın toplantısında Avrupa Merkez Bankası'nın yeni ekonomik projeksiyonu da paylaşılmış oldu. Açıklanan yeni tahminlere göre Avrupa bölgesi 2021 yılında %5 büyümesi beklenirken bu hafta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa bölgesi enflasyon verisini de yakından takip ediyorum. Salgın dönemi sonrasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yoğunlukla hissedilen enflasyon baskısı kısmen azalmış durumda olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon oranı tarihi sınırları zorlamayı sürdürüyor. Uzun yıllar sonra %5 seviyesinin üzerini görmesi, FED yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda ertelenmiş talep ve maliyet baskılarının fiyatlar üzerindeki etkisini ve bazı sektörlerdeki arz kısıntılarının devam etmesi enflasyonun geçici olarak artış göstermesine neden oluyor. Son açıklanan ekonomik verilerde tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, delta varyantı kaynaklı risklerin ekonomide aşılamada istenilen düzeyi yakalayamamış olması ve Amerika Birleşik Devletleri ile diğer gelişmiş ülkeler arasındaki farkın açıldığını da görmüş olduk. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yılın ikinci yarısı itibariyle ekonomik kalkınmanın görülebileceği ve istenilen hedeflere yaklaşılacağını ifade ederken, son açıklanan verilerde Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine delta varyantının etkili olduğu bir verilerin güçlü gelmeye devam edeceğini bekliyorum. Avrupa bölgesindeki toparlanmanın hızlanarak devam etmesi beklenilirken, geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katıldığı bir toplantıda enflasyonda çekirdek enflasyonuna odaklanacağının sinyallerinin verilmesi ve döviz kurundaki net bir değer kaybının oluşmasının ardından enflasyondaki artışın
gıda ve enerji kaynaklı olduğu vurgulanırken çekirdek enflasyondaki düşüşün istenilen sonuca ulaşmada yardımcı olacağı beklentisi mevcut. Dünyaca ünlü bir kurum olan Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyonu hedeflemesinin yararlı olmayacağını belirtirken enflasyon beklentilerindeki artışın devam etmesinin muhtemel olduğunu da ekledi. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında altın yatırımcıları gözünü bu hafta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisine odaklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerden pozitif ayrışarak 310 bin kişi olarak açıklanırken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki görülen hafif geri çekilmeye rağmen ons altında da yükselişi göremedik. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesi durumunda 1800 dolar ve 1810 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının yaşanması durumunda ise 1785 ve 1775 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki görülen yükseliş sonrasında ons altında da değer kayıplarının yaşandığını gördük. Dolar endeksi gelişmeler çerçevesinde hafif negatif yatay bir seyir içerisinde yer alırken dolar endeksindeki görülecek gün içi fiyatlamaları da yakından takip ediyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini görmemiz durumunda 495 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 480 ve 475 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take